Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında piyasa kötü olduğu için bir süredir videolarımız seyrekleşmişti. Çünkü hem sizin izlenmeniz azalıyor, bizim de motivasyonumuz azalıyor. Ama ben her zaman piyasaya kötü zamanlarda yatırım yaparım. Ki yatırım yaptığım tokenlarda, coinlerde paylaşıyorum zaten. Bugün beraber Binance'ın yeni ön satışına bakacağız. Binance Launchpad'de yeni bir token ön satışı olacak. StepN token'ı güzel bir projeye benziyor. İnceledim ve sizin için bu projeye nasıl katılabilirsiniz? Adım adım bunu anlatacağım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar Binance şu an dünyanın hacim olarak ve kullanıcı sayısı olarak en büyük borsası ve Binance'daki ön satışlar çok ciddi geri dönüş sağlıyor ve projeye başarılı olduğunu bize gösteriyor. Daha önceki performansları bunu gösterdi. Beraber bugün bunlara bakacağız. Açıkçası piyasa kötüydü. Ön satışlar tat vermiyordu. Kazandıran birkaç tane platform ön satışları vardı. Binance bunlardan biriydi. En sonki Alpin token da çok güzel kazandırdı. Bazı artık platformlar ve borsaların ön satışları arkadaşlar neredeyse zarar ettirecek boyuta gelmişti. Fakat Bitcoin arkadaşlar şu an güzel bir seviyede 43.120 dolarlarda çok ciddi iki tane yeşil mum attı ve eğer bu şekilde giderse bu ön satıştan da güzel kazanırız. Ben Twitter'da belirtmiştim. Dedim ki Mart ayını arkadaşlar Mart güzel geçecek gibi demiştim. Bugün Mart'ın ilk günü. Bir başka riskten bahsettim bugün Mart'la ilgili. Rusya ile ilgili. Bu arada tüm Ukrayna halkı adına hani üzgünüm. Umarım savaş bir an önce biter. Gerçekten korkunç bir travmadır. İnşallah barış sağlanır bir şekilde. Şimdi bu piyasa Mart ayında güzel geçerse bu ön satışında güzel karımızı ederiz. Hedefimiz bu şekilde. Tabii ki bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi projenin adı StepN arkadaşlar. Önce bu projeye nasıl katılabileceğimize bakacağız. Ardından Binance'ın daha önceki ön satışlarının performanslarına bakacağız. Sonrasında da bu projenin detaylarına bakacağız birlikte. Bu arada izlediğiniz videoda dostlarım ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde ödülü kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Arkadaşlar Binance'da iki tane platform var. Launchpad ve Launchpool. Bakın launchpad.binance.com bir de launchpool.binance.com var. Şimdi Launchpad fırlatma rampası anlamına geliyor. Burada coin ön satışları oluyor. Buradaki projede coin ön satışları oluyor. Burada baktığımız zaman yeni projemizin adı StepN. Kazandıran bir sağlık ve fitness uygulaması. Şimdi artık günümüzde her şeyin telefonla ve mobil cihazlarla etkileşimli olduğunu düşünürsek ki bizde daha çok yaygınlaşmadı ama batıda giyilebilir kıyafetler, teknolojiler de çok yaygınlaştı. Yani giydiğiniz eşofmanın bile mikroçip var arkadaşlar. Bu tarz uygulamalar ve spor yapmamız gerekiyor. Bunları birleştiriyorlar arkadaşlar. Ve bunu bir de blockchain'e ekleniyor. Yani blockchain uygulaması hem fitness uygulaması mesela gezdikçe, görevleri yaptıkça para kazandıran bir platform. Şimdi katılım türüne baktığımız zaman bir GMT'nin fiyatı 0.01 dolar. Toplamda da 420 milyar adet teklif edilmiş. Baktığımız zaman minimum arkadaşlar 0.1 BNB'nizin olması lazım bu projeye katılabilmek için. Katılım zaman çizelgesi arkadaşlar. Burada 4 tane önemli tarih var. İlk olarak BNB bakiye hesaplama dönemi. Burada 7 gün boyunca sizin BNB'leriniz hesaplanıyor. Peki hangi BNB'ler bu hesaba katılıyor? Bakın burada linki var. Buna tıkladığınız zaman günlük BNB bakiyesi hesaplama mekanizması çıkıyor karşımıza. Burada dikkat etmemiz gereken belli başlı şeyler var. Launchpool. Şu an Launchpool yok bildiğim kadarıyla ama Launchpool'daki arkadaşlar bakiyeniz de burada sayılıyor. Sıkıntı yok. Launchpool'da hesaba katıyor. Buradan detaylıca bakabilirsiniz. Günlük ortalama neyi hesaplıyor? Spot bakiyesi, marjin bakiyesi, alt bakiyeler, Binance birikim hesabı bakiyesi, Binance itibari para bakiyesi, vadeli işlemler bakiyesi, Binance kart bakiyesi ve Launchpool bakiyesi arkadaşlar sayılıyor. Gece 3'te her gün Türkiye saatiyle gece 3'te fotoğraf çekiliyor, hesaplanıyor ve toplamda 7 gün hatta 8 gün boyunca tuttuğunuz BNB'lerin ortalaması hesaplanıyor. Bu ne demek? Mesela benim
1 BNB'm var. Yarın da 1 BNB'm var. 8 gün boyunca 1 BNB'm varsa ortalamam 1 BNB'm var. Ama ben diyelim ki 7 gün boyunca BNB'm yok. 8. gün 8 BNB'm olursa 8 BNB bölü 8'den yine ortalama 1 BNB ile projeye katılmış oluyorum. Arkadaşlar ben Binance Launchpad'lere katılmak için uzun dönemdir tuttuğum BNB'lerim var. Bununla birçok Launchpool ve Launchpad'e katıldım ve buradan kendi ana bakiyemi çıkarttım. Ama siz bu proje için gidip marketten BNB alıp katılırsam mantıklı mı diyorsanız o tamamen size kalacağınız şey. Ben tamamen dürüstçe size açıklıyorum. Hani şöyle düşünmeyin. Önceki performanslarına baktığınız zaman ya hocam ben bir BNB aldım. Bana 50 dolarlık işte projemizin adının neydi? Step N token'ı verir mi? Vermez arkadaşlar. Hani bu oran çok düşük. Çünkü o kadar çok BNB ile başvuruluyor ki. Şöyle düşünün. Havuzun içinde diyelim ki 1000 tane Step N coin'i var. 1000 kişi geldi birer BNB getirse her kişiye bir tane düşer. İşte daha fazla kişi gelse her kişiye daha az düşer. Yani burada tamamen bir havuz var. Kaç kişinin katılacağına bağlı bu. O yüzden şu an net bir oran yok elimizde. Ama arkadaşlar çok yüksek oranlarda alamıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Benim yaptığım şu tabii ki. Tamamen size kalmış. Benim bir BNB bakiyem var. Her Launchpad'e, her Launchpool'a katılıyorum. Çünkü daha zarar ettiren olmadı. Yüksek seviyelerinde satıyorum. Bununla ilgili taktiğimi de size söyleyeceğim. Burada arkadaşlar kimlik doğrulamasını yapmış olmanız gerekiyor. Eğer Binance üyeniz yoksa size aşağıda %20 komisyon indirim sağlayan bir link bırakıyorum. Bu benim verebileceğim ya da herhangi bir kişinin verebileceği en yüksek komisyon oranı. Eğer oradan Binance'a üye olursanız komisyonlarınızdan da ciddi bir avantaj sağlamış olursunuz. Kimlik doğrulaması yapmış olmanız gerekiyor her şeyden önce. Arkadaşlar 2 Mart'tan başlıyor hesaplama dönemi. 2 Mart'ta hesaplama dönemi başlıyor. Ne zamana kadar? 9 Mart'a kadar. 9 Mart saat 9'da kayıt dönemi açılacak. Şimdi buradaki kritik zaman şurada arkadaşlar. 3 saat içinde kayıt olmanız gerekiyor. Herkes işinde gücünde günlük telaş içinde bazen unutabiliyorsunuz. Biz bu durumlar için bakın burada bizim duyuru kanalımız var. Sadece sizin ihtiyacınız olan önemli duyuruları paylaştığımız kanalımız Monte Crypto Kontu duyuru arkadaşlar. Buraya katılmayı unutmayın. Bu izlediğiniz videonun köşesinde kanalımızın köşesinde ve izlediğiniz videonun altında buranın linki var. Arkadaşlar bundan sonraki bir diğer bilgi hesaplama dönemi 12'ye kadar hesaplanıyor. Nihai token da 13'te dağıtılıyor. Genelde de proje ya 14'te ya 15'te listeleniyor Binance'ta. Tabii ki Binance'ta listelendiği zaman da iyi bir hit sağlamış oluyor. Şimdi gelin bakalım Binance'ın daha önceki performanslarını. Arkadaşlar cryptorank.io bu siteyi kullanabilirsiniz. Güzel bir site. Daha önceki borsalardaki token ön satışlarının geri dönüş oranlarını gösteriyor. Bakın burada 2 tane çubuk var. Bir mavi bir yeşil. Arkadaşlar mavi en yüksek geri dönüş oranını söylüyor. En yüksek seviyesinde satsaydınız kaç kazanırdınız? Yeşil ise şu an satsanız kaç kazanırsınız? Arkadaşlar Binance projeleri %22.000 kazandırmış. Bunu ben demiyorum. Binance'a ait olmayan tarafsız başka bir site söylüyor. En yüksek seviyesindeyken şu an satmış olsaydınız bile şu kötü piyasada bile %7.300 kazandırıyor. Ondan sonra diğer borsalar gözüküyor arkadaşlar. En yüksekte ondan sonra FTX gözüküyormuş. Bu arada FTX Türkiye için bir borsa açtı. FTX TR borsası zamanla da kampanyalar yapacağını duyurdu. Şu an size bir bildirim gönderiyorum. FTX TR borsası izlediğiniz videonun sağ üst köşesinde. Buradan videoya üye olabilirsiniz. Buradan FTX TR'ye üye olabilirsiniz arkadaşlar. Pardon özür diliyorum. Şimdi buradan sonra devam edelim. Tekrar şuraya geldim. Burada da Binance'ın daha önceki projelerinin ATH yani en yüksek all time high demek. Bu en yüksek ROI'si, geri dönüş oranı ve şu an satsak ne kadar kazandırır? Bakın Matic, Axie Infinity, Sandbox, Elrond, Harmony. Bakın bunlar şu an bile 200, 300, 500x yapmış projeler. Zamanında 1600x yapmış projeler. Hadi diyelim ki en yüksek seviyede satamadınız. Şu kötü piyasada arkadaşlar. Ayının dibindeyiz. Daha bugün bir yükseliş yakalayabildik. Bu piyasada bile en düşük kim kazandırmış? İniyorum. Arkadaşlar Pearl 0.50 yarı yarıya zarar ettirmiş. Bir de BitTorrent o ciddi bir zarar ettirmiş. Onun dışında bakın burada kaç tane proje var. En kötüsü 10-15x, 20x, 30x, 50x yapmış. Ben bu yüzden Binance Launchpad'lerini takip ediyorum. Tabi mesela şunda da şu an satmamış olsaydınız 116x yapmış arkadaşlar zamanında. 50x'te 30x'te satmış olmanız gerekirdi herhalde. Benim satış stratejim nedir arkadaşlar? Listelendiği gün normalde 3 parçaya bölüyordum. 3'te birini listelendiği gün, 3'te birini
benim gördüğüm ATH'da satıyorum. 1/3'ünü de uzun dönem tutuyorum. Daha yüksek bir ATH'da satıyorum. Ama şu an piyasa kötü diye ilk gün yarısını satıyorum. Geri kalan yarısını ise bir tane ATH sonrası satıyorum. Duruma göre değerlendiriyorum. Arkadaşlar Bitcoin'de de şöyle bir grafiğe biraz bakacak olursak 44.255 dolarda hem bir terse dönmüş trendin direnci var hem de arkadaşlar yatay bir direnç var. O seviyeden de Bitcoin sekti zaten. Şöyle baktığımız zaman çok uzun süre gelen bir düşen trendi aslında burada kırmıştı. Şuradan tekrar aşağı gelen trende dönüştü. Şu an tekrar dünkü 4 saatlik mumlarda o trendi tekrar kırdı. Düşen trendi tekrar kırdı. Tabi buradan sonra takip etmeye devam edeceğiz ama eğer bu şekilde tek bir risk görüyorum arkadaşlar. Burada da bahsettim. Rusya şu an Ukrayna'da istediğini alamıyor. Sivillere zarar vermeden bir savaş gütmeye çalıştı. Fakat Ukrayna beklediğinden daha dirençli çıktı. Ama şu an şiddetin dozajını arttırırsa, tehlikeli silahlar kullanıp sivilleri öldürürse, Allah korusun umarım böyle bir şey olmaz. İşte o zaman Avrupa'da, Batı'da işin içine girecek. Tekrar bir piyasa allak bullak olur. Bitcoin tekrar çöker. Benim şu an önümde gördüğüm risk bu şekilde. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ama onun dışında Mart ayını güzel bekliyorum. Özellikle Fed 25 bas puan arttırırsa piyasalara bir şok etkisi olmaz diye bekliyorum. Şimdi indik aşağı. Burayla ilgili anlatacağımız bir de projeye bakalım beraber. StepN kazanmak için taşı bir sağlık ve fitness uygulaması Snakers NFT ile donatılmış kullanıcılar jeton ve NFT ödülleri kazanmak için açık havada hareket edebilir. StepN kripto ve kripto olmayan kullanıcılar arasında bir köprü haline gelmek için yerleşik bir cüzdan, takas, pazar yeri ve şimdi kirala sonra öde sistemine sahip. Yani yeni nesil birçok şeyi kapsıyor içinde. Çift jetonlu bir mekanizması varmış. Green Satoshi Token yönetişim tokenıymış. Green Metaverse Token ise Green Satoshi Token oyun token'ı arkadaşlar, oyun jetonu. Green Metaverse Token ise oyun yönetişim token'ı. İndiğimiz zaman aşağı beraber bakıyoruz. Proje ile ilgili detaylar paylaşılmış. Arkadaşlar şunu algılanan dilde hard cap'i 4.200.000 dolarmış. Binance için 4.200.000 dolar hard cap tehlikeli değil benim gözümde. Başlangıçta arkadaşlar %10 token'ın %10'u serbest bırakılacakmış. 0.01 dolar. Tabi bu sizin hesabınızdan BNB olarak kesiliyor. Şöyle özetleyeyim. Mesela diyelim ki 5 BNB ile katıldınız. Örnek veriyorum. 10 dolarlık alım hakkı verdiler size. 10 dolarlık BNB ne kadar ediyor? İşte 0.02 BNB kesiliyor. Geri kalanı spot cüzdanınıza iade ediliyor. İşte bu 10 dolarla da kaç tane ediyorsa size ön satış fiyatından hesaplanıp GMT token veriliyor. Ardından tamamı hemen serbest bırakıyor. No lockup diyor. Yani bir kilit periyodu yok. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Proje ile ilgili anlatacaklarım bu şekilde. Arkadaşlar bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Burada bizim Telegram sohbet grubumuz var. Buraya mutlaka katılın. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz kripto ile ilgili. Bu da benim video kanalım. Sizler için kaliteli içerikler oluşturma gayretindeyim. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bizlere destek sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.